Nostalji Divan'dan herkese selamlar. Bugün Masquerade hakkında konuşuyoruz. İlk önce videonun bölümlerini söyleyeyim. Karakterin hikayesini anlatacağım. Sonra da hakkında az bilinen bilgilerden bahsedeceğim. Öyleyse hemen videoya geçelim. Masquerade ilk olarak Bakugan Battle Brawlers serisinin ikinci bölümde gözükmüştür. İlk başta Runo'yu yenmesi ve onun Bakuganları kader boyutuna göndermesiyle tanıdık. Dan Masquerade ile maç yapmak ister ve ona bir maç davetinde bulunur. Dan çok ağır bir şekilde yenilmek üzereyken Drago'yu oynar. Drago ile Reaper'ın arasındaki dövüş sırasında maç iptal olur. Dan'in iki Bakugan kader boyutuna gitmiştir. Elinde sadece Drago kalmıştı. Masquerade Bakugan sadece bir oyun olmadığını, bunun çok daha fazlası olduğunu söyler ve oradan ayrılır. Dan Masquerade'i yenmeyi kafaya koyar. Masquerade Drago'nun gücüne tanık olur ve onunla ilgilenmeye başlar. Masquerade dünyadaki Bakuganları daha hızlı bir şekilde kader boyutuna gönderebilmek için başka çocuklara manipüle edip onlar kader kartlarından verir. Bu sayede daha çok Bakugan kader boyutuna gönderebilecektir. Dan'i durdurması için başka çocukları onun karşısına gönderir. 13. bölümde Dan'in arkadaşı olan Shun'u kendi tarafına çekmeye çalışır. Shun ve Masquerade ilk başta Dan'e karşı savaşırken sonradan Shun Dan'e katılır. Masquerade ilk kez Hydronoid'i kullandığını görürüz. Hydronoid ile kendisine saygısızlık eden Reaper'ı kader boyutuna gönderir. Masquerade planının Bakuganları kader boyutuna gönderip kendi Bakugan olan Hydronoid'i üstün Bakugan yapmak olduğunu belirtir. Bu sayede sonsuzluk çekirdeğini alıp onu efendisi Naga'ya verebilecektir. Dan ve Shun Masquerade'i beraber yenerler. Bakugan savaşçıları kendisine sorun oluşturduğu için dünyanın en iyi oyuncularını bulup kendi takımını kurar. Bu üyeler de sonradan üzerindeki Naga'nın negatif enerjisinden kurtulurlar ve savaşçılar katılırlar. Masquerade Bakugan olan Hydronoid'i evrimleştirebilmek için kendisine ihanet eden takım arkadaşlarını bulup onları yener ve Bakuganlara kader boyutuna yollarlar. Artık Hydronoid evrim geçirmiş ve doğal Hydronoid olmuştur. Dan ile 27. bölümde bir maç yaparlar. İkisinin de sadece favori Bakugan kalmıştır geriye. Masquerade iyi oynayarak Dan'i yener. Dan dostu Drago ile beraber kader boyutuna gider. Diğer savaşçılar ise Dan'i kurtarmak için Masquerade'i bilerek yenirler ve onlar da kader boyutuna giderler. Dünyaya geri döndüklerinde Dan, Drago'yu evrimleştirmek için arkadaşlarıyla savaşır. Masquerade ise Joe ve Bakugan Wyvern'a yenilmiştir. Bu olaylardan sonra Bakugan olan Hydronoid'i evrimleştirmek için kader boyutuna inip 6 kadim savaşçılarıyla savaşmayı düşünür. Helgi'ye ışınlanma kartıyla oraya gidebilir miyim diye sorar. Helgi ona bu kart ile evrendeki her yere gidebileceğini söyler. Kader boyutunda 6 kadim savaşçının Darkus savaşçısı olan Etcetera ile karşılaşır. Etcetera ona karşı illüzyon alisi oluşturur ve Masquerade o senin hayalinin bir parçası der. Masquerade zekasını kullanarak Etcetera'yı yener ve Darkus enerjisine sahip olur. Hydronoid evrimleşir ve yeni formu olan Alpha Hydronoid'e dönüşür. Joe'yu yenmek için tekrar onunla maç yapmaya giderken Dan ile karşılaşır ve Dan'i yenmeden Joe ile karşılaşamayacağını anlar. Dan ile savaşırlar ve bu çekişmeli savaşın sonunda Dan kazanır. Masquerade ilk kez bir Bakugan maçından zevk almıştır. Önceden Dan'e verdiği sözü tutar ve maskesini çıkartır. Herkes maskenin altından çıkan kişinin Alice olduğunu görünce şaşırır. Savaşçılar Alice'in içine giren negatif enerji sonucu Masquerade'in oluştuğunu öğrenirler. 44. bölümde Masquerade Dan'e yardım eder. Beraber Centauri ve Duruman'ı yenerler. Masquerade ve Dan vedalaşırlar. Alice'in zihninin içinde geçen konuşmada Masquerade artık devam etmeyeceğini belirtir. Masquerade Alice'e bunu yapabilirsin çünkü ben senim Alice der ve Bakugan olan Hydronoid'i ve ışınlanma kartını Alice'e verir. Bakugan Game ve Story serisinin 32. bölümde tekrardan gözükür. Alice'in Shadow'u yenmesine yardım eder ve bir daha gözükmez. Şimdi de Masquerade hakkında az bilinen 5 gerçekten bahsedelim. Birinci gerçek Masquerade'in adının anlamı ile ilgili. Masquerade maskeli balo anlamına gelir.
Bunun anlamı ise sahte tavır takınmak demektir. Alice'in Masquerade'e dönüşmüş hali onun gerçekte olduğu kişiden çok daha farklı olduğu için ister istemez olduğu kişiden farklı biri olarak davranmıştır. Hatta Linkin Park'ın Final Masquerade adında bir şarkısı da vardır. İkinci gerçek, Bakugan 3. bölümde Dan uyurken Masquerade'e marmelat der. Tabi bu sahne Türkçe dublajda farklı. Marmelat demiyor yani. Üçüncü gerçek, Masquerade'in saç stili Dragon Ball'daki Super Saiyan saç figürlerine benzer. Büyük bir ihtimalle orada esinlendi çünkü Dragon Ball çok eski bir anime. Çok iyi hatırlıyorum, benim arkadaşıma Masquerade'i gösterdiğimde onu Goku sanmıştı. Tabi arkadaşım o zamanlar anime izlemiyordu. Dragon Ball'u hiç izlemediğim için telaffuzları yanlış yapmış olabilirim. Siz doğrularını yorumlara yazarsınız. Dördüncü gerçek, Masquerade Bakugan savaşlarının bütün üyelerini yenen tek kişidir. Bir kez Dan'i yendi. Onun dışında diğer üyeler bilerek yenilseler bile sistemde yenilmiş olarak gözüküyorlar. Ve son olarak videonun başlığında da yazan bilgi. Masquerade Dan'e bilerek mi yenildi? Sorusunun cevabı arkadaşlar Masquerade'in bilerek yenildiği falan yok. Bu fanlar tarafından uydurulmuş yalan bir bilgidir. Sizlere bilerek yenilmediğini kanıtlayacağım. Öncelikle Masquerade 38. bölümde normalde Joe ile maç yapacaktı. Ancak Joe yerine maça gelen kişi Dan olunca Dan ile maç yaptı. Hatırlarsanız Masquerade şöyle söylüyordu. Hydranoid, olabildiğince hızlı bir şekilde şu küçük acemiyi yenelim. Buradan da anlayacağımız o ki Masquerade'in amacı yenmekti. Yani bilerek yenilme söz konusu değil. Hızlı bir şekilde yenmek için direkt yok et kaybol yeteneğini oynuyor. Hala daha bilerek kaybettiğini düşünüyorsanız biraz daha örnek vereyim. Masquerade bu maç esnasında sinirlendi. Sizce bilerek kaybedecek birisi neden sinirlensin? Ayrıca maçın sonunda eğlendiğini belirtiyor. Sizce bilerek kaybedip nasıl eğlenilir? Kısacası burada bir bilerek kaybetme söz konusu değil. Bazı fanlar Masquerade'in kaybetmesini kaldıramayıp bilerek kaybetti diyorlar. Bu bütün fanlar için geçerli bu arada. Bazıları bunun doğru bir bilgi olduğunu zannettiği için bunu da videoya ekledim. Dan bu maçı üstün Dragonoid'in Alpha Hydroid'den daha güçlü olmasıyla kazandı diyebiliriz. Bir de iyi oynaması da var. Ama siz hala daha bilerek kaybettiğini düşünüyorsanız yorumlarda tartışalım bunu. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Video hoşunuza gittiyse bir beğeni bırakabilir ve yeni Bakugan videolarından haberdar olmak için kanala abone olup bildirimleri de açabilirsiniz. Bu videonun ses kaydını 28 Ekim'de alıyorum. Eğer ki siz 29 Ekim'de izliyorsanız Cumhuriyet Bayramınızı şimdiden kutlarım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Naga'nın soytarıları. Hazır olun çünkü rakibiniz benim.